Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bu masal videomuzda sizler için Mavi Dev ve Keloğlan isimli masalı hazırladım. Masalımızı sonuna kadar dinlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi paylaşmayı unutmayın, olur mu? Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde anasıyla yaşayan bir Keloğlan varmış. Keloğlan'ın bir ineği varmış fakat süt vermezmiş. Keloğlan'ın anası bu ineği götür şehirde sat, onun parasıyla bir buzağı al demiş. Keloğlan ertesi gün o şehirdeki hayvan pazarına gitmiş. Giderken yolda bir ağacın altında yerde yatan yaşlı bir adam görmüş. Adam ölmüş gibi yatıyormuş. Keloğlan seslenmiş. Yaşlı adam bir gözünü açmış. "Çok acıktım," demiş yaşlı adam Keloğlan'a. Keloğlan ona kendi ekmeğinden bir parça koparıp vermiş. Adam ekmeği yemiş ve kendine gelmiş. Keloğlan ona acımış, yanına almış, birlikte pazara gitmişler. Keloğlan pazarda hayvanını satmaya çalışmış. Fakat kimse Keloğlan'ın zayıf ve çelimsiz ineğini almak istemiyormuş. Keloğlan ineği satmadan o pazardan çıkmak üzere imiş ki birden bir davulcu çıkıp gelmiş. Davulcu bağırarak, "Duyduk duymadık demeyin, peynir ekmek yemeyin. Kim yarın padişahımıza pembe bal getirirse, padişahımız o kimseye bir kese altın verilecektir," demiş. Keloğlan şaşkınlık içinde, "Bu nasıl bir baldır, nerede bulunur acep," demiş. Etrafındakilerden sormuş. Tam o esnada yaşlı adam Keloğlan'ın sırtına vurmuş ve ona heyecan içinde, "Keloğlan, pembe bal ancak devlerin ülkesinde bulunur. O ülke Kaf Dağı'nın arkasındadır ve o balı yiyen kimse 100 hastalıktan kurtulur. Padişah bugün çok hasta olmalı çünkü yarına kadar bu balı acil istiyor," demiş. Keloğlan, "Ben gider o balı getiririm," demiş. Yaşlı adam, "Keloğlan dur," demiş ve eklemiş. "Fakat bu yolculuk çok tehlikeli." Keloğlan, "Tehlikeli olsa da gideceğim ve balı bulacağım," diyerek ısrar etmiş. "Peki," demiş yaşlı adam, "madem ki gideceksin şu tozunu yanına al." Keloğlan, "Peki bu toz ile ne yapayım?" diye sormuş. Bunun üzerine yaşlı adam, "Bunu sana söyleyemem, ne yapacağını kendin bulmalısın," demiş ve oradan uzaklaşmış. Keloğlan üzgün ve düşünceli bir şekilde, "Nasıl olsa düşünüp nasıl kullanacağımı bulurum," demiş ve Kaf Dağı'na doğru yola çıkmış. Keloğlan Kaf Dağı'na geldiğinde uzaktan bir ağlama sesi duymuş. Önce korkmuş, sonra merak etmiş ve sesin geldiği yöne doğru yürümeye başlamış. Büyükçe bir ağacın arkasında durmuş, saklanarak ağlama sesinin geldiği yöne doğru bakmış. Bir de ne görsün? Masmavi bir dev. Korkusun mu, saklansın mı, kaçsın mı karar verememiş. Dev oturmuş, hüngür hüngür ağlıyor. Keloğlan daha fazla dayanamamış. Tüm cesaretini toplayarak devin yanına gitmiş ve sormuş, "Neden ağlıyorsun?" Mavi dev küçük Keloğlan'a bakmış. "Ben yanlışlıkla pembe balı yere düşürdüm. Diğer devler de ceza olarak beni mavi boya kutusuna attılar," diyerek ağlamaya devam etmiş. Keloğlan, "Peki bunda ağlayacak ne var?" diye sormuş. Mavi dev, "Öyle deme. Biz devler için mavi boyayla boyamak en ayıp, en rezil durumdur. Bu mavi boyayı çıkaramıyorum ve çok utanıyorum. Ben de bu yüzden ağlıyorum," demiş. Keloğlan devin durumuna çok üzülmüş ve ona yardım etmeye karar vermiş. Fakat ne yapacağını bilmiyormuş. Kara kara düşünürken aklına yaşlı adamın verdiği toz gelmiş. Hemen tozu çıkarmış ve elindeki tozu deve sürmeye başlamış. Sürdükçe boya çıkmış. Dev çok sevinmiş. Sonra, "Dile benden ne dilersen Keloğlan," demiş dev. Keloğlan deve oraya neden geldiğini ve pembe bala ihtiyacı olduğunu uzun uzun anlatmış. Dev hem kendisine yardımcı olduğu için hem de Keloğlan'ın haline acıdığından ona pembe baldan vermeyi kabul etmiş. Ama bir şartı varmış devin. Hiç kimseye ona baldan verdiğini söylemeyecek ve en önemlisi geldiği bu yeri hiç kimseye anlatmayacaktı. Kel oğlan kabul etmiş ve söz vermiş koca deve. Dev Keloğlan'a taşıyabileceği kadar pembe baldan vermiş, yanına yolda yemesi için erzakta koyarak Keloğlan'ı yolcu etmiş. Böylece Keloğlan pembe balı almış varmış memleketine. Baldan padişaha yetecek kadarını almış ve gerisini eve bırakmış. Varmış padişahın yanına. Yaşlı adamın dediği gibi padişah çok hasta ve kimse çare bulamadığından ölüm döşeğine düşmüş. Son anda Keloğlan gelip "Ben pembe balı buldum ve padişahımıza getirdim," deyince herkes çok sevinmiş. Padişah pembe baldan yemiş ve hemen iyileşivermiş. Sonra Keloğlan'a, "Sen beni ölümden kurtardın, ben de sözümde duruyorum," demiş. Keloğlan padişahın verdiği bir kese altın almış, sonra padişahın kızıyla evlenmiş ve hayatının sonuna kadar mutlu ve mesut yaşamışlar. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.